Takvimler 18 Haziran 2023'ü gösteriyordu. Günlerden pazar. Serin ama ılık bir Kanada günüydü. Pazar günleri Sihler için ibadet günüdür. İnancının gereğini yapmaya giden Nijar, o gün başına geleceklerden habersizdi. Tapınakta duasını etti ve aracına yöneldi. Soğukkanlı iki suikastçı Nijar'ı kamyonetine binip kontağı çalıştırdığında orada belirdi. Nijar'a tam 34 el ateş ederek infaz ettiler. Kendilerini bekleyen Toyota Camry marka araca hızlıca binerek olay yerinden kaçtılar. Peki Nijar kimdi? Neden bir Sih Hindistan'dan binlerce kilometre uzaktaki Kanada'da öldürüldü? Nijar Sih bir aktivisti. Hindistan hükümetiyle problemleri vardı. Sert bir muhalifti. Hindistan'ın Pencap bölgesinde bağımsız bir Sih devleti kurulmasını istiyordu. Onun desteklediği Khalistan hareketi hükümet tarafından terörist olarak görülüyor. Özel büronun bu bölümünde Asya Pasifik'in yükselen yıldızı Hindistan'ın istihbarat şemsiyesini tüm yönleriyle ele alacağız. 12 farklı teşkilatının olduğunu biliyor muydunuz? Birimleri, başarılarını, başarısızlıklarını ve iki ezeli düşmanıyla yaşadığı Tibet ve Keşmir sorunlarına istihbarat yönünden değineceğiz. Özel büro ve diğer GZT özgü işlerimizden ilk olarak haberdar olmak için kanalımıza katılabilir ve abone olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlıyoruz. Hindistan'da faaliyet gösteren istihbarat kurumlarıyla başlayalım. Güncel durumda 12 farklı istihbarat servisi var. Evet, sayının büyüklüğü fazla gelebilir. Ancak bunun bazı sebepleri var. Öncelikle dünyanın en kalabalık ülkesi. Bir de modern zamanda yapılanmalar kurulurken Amerikan ve İngiliz ekolleri tercih edilmiş. Özellikle Amerika'da neredeyse her bakanlığın kendisine ait istihbarat birimi vardır. Ancak tüm servisler hiyerarşide NSA'ya bağlıdır. Hindistan için de benzer bir durum mevcut. Dış istihbarat birimi RAW ile servisleri anlatmaya başlayalım. Araştırma ve Çözümleme Kanadı olarak biliniyor. 1968'de kuruldu. Günümüzde hala komşu ülkelerde yürüttüğü örtülü ve açık faaliyetler sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor. Çin'le yaşanan Tibet sorunu ve Budizm üzerindeki hakimiyet kaygısı sebebiyle kuruldu. İki ülkede Budizmin kendi topraklarında doğduğunu ve bu konuda öncü olmaları gerektiğini savunuyor. İlk direktörü Rameshwar Nath Kao. Ayrıca diğer düşman Pakistan servisi ISI ile çok kez karşı karşıya geldi. Araştırma ve Çözümleme Kanadı'nın başarılı operasyonlarına bakalım. 1971'de Bangladeş'in bağımsız olması, 1975'te Sikkim'in Hindistan'a katılması, ülkenin nükleer programının güvenliği ve Soğuk Savaş sırasında Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine verilen desteklerin başarılı olmasını örnek olarak gösterebiliriz. Teşkilat ilk faaliyete geçtiğinde 250 kişi ve toplam 400 bin dolar bütçeyle oluşturuldu. 2000 yılına gelindiğinde bu oranlar 200 bin personel ve 145 milyon dolara yükseldi. Teşkilatın Mossad ile de irtibatı var. İsrail'in Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki bilgi birikiminden yararlanmak ve terörle mücadele tekniklerini öğrenip kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Kurumun CIA ile de geçmişten gelen yakın bir teması var. Kuruluşundan önce bile CIA tarafından Özel Öncü Kuvvetler adı verilen paramiliter örgüte desteği vardı. Bu yapı Tibetli mülteciler ve Tibetli ayrılıkçılardan oluşuyordu. CIA de silah ve eğitim desteği sağladı. Ayrıca RAW teşkilatı CIA ile Pakistan hakkında bilgi akışı sağlamak için de yakın temasını sürdürdü. İstihbarat bürosu ile devam edeceğiz. IB olarak kısaltılıyor. Gizlilikle örtülü olan IB, Hindistan'ın içinden istihbarat toplamak ve ayrıca karşı istihbarat ve terörle mücadele görevlerini yürütüyor. Teşkilat çoğunlukla Hindistan Polis Teşkilatı veya Hindistan Gelir İdaresi ve ordudan olmak üzere kolluk kuvvetlerindeki çalışanlardan oluşur. IB ayrıca diğer Hint istihbarat teşkilatları ve polis arasında da istihbarat aktarımı yapar. IB'nin ayrıca günlük yaklaşık 6000 mektubu veya e-postayı ele geçirip açtığı söylentisi vardır. Ayrıca FBI'nin Carnivore sistemine benzer bir e-posta casusluk sistemine sahiptir. Büro bir emir olmadan da telefon dinleme yetkisine sahiptir. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ancak farklı ülkelerde de operasyon yapma yetkisine sahip. Ülke içindeki ayrılıkçılık meseleleri sebebiyle çok sayıda ülkede Hindistan hükümeti için faaliyet icra edebiliyor. Mumbai'de yaşanan terör saldırılarından sonra ihtiyaç duyulduğu fark edildi. Vahşi yaşama yönelik suçlarla mücadele bürosuna geçiyoruz. WCCB olarak kısaltılıyor. 2006'da kuruldu. Çevre, Ormancılık ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. Hindistan iklimi ve ekosistem çeşitliliği sebebiyle çok sayıda egzotik hayvan ve bitki familyalarına ev sahipliği yapıyor. Fil dişi, yırtıcı kuşlar, egzotik maymun türleri vesaire canlıları örnek olarak gösterebiliriz. Bunlarla bağlantılı yasa dışı ticaretin ve kaçak avcılığın önüne geçebilmek için bu teşkilat kuruldu. Ulusal Teknik Araştırmalar Bürosu yani NTRO ile devam edelim. Direkt olarak Başbakanlık makamına bağlı. Kurum coğrafi istihbarat ve uydu görüntülerinden sorumlu olup diğer kurumlara iç ve dış güvenlik konusunda teknik istihbarat sağlıyor. Dolandırıcılıkla mücadele ve soruşturma bürosuna geçiyoruz. SFIO olarak kısaltılıyor. Büyük kurum
kurumsal dolandırıcılıkların çok yönlü soruşturmalarını yürütüyor. Kurumun finans sektörü, sermaye piyasası, muhasebe, adli denetim, vergilendirme, hukuk, bilgi teknolojisi, şirket hukuku ve gümrük işleri alanında uzmanları vardır. Savunma İstihbarat Bürosu yani DİA'ya geçelim. 2002'de kuruldu. Savunma Bakanlığı'na bağlı. Görevlendirme alanı savunma ve askeri istihbarat. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na özel arz yetkisi vardır. Özel arz, kamuda görüşmek istediğiniz üst yöneticilere karşı takip edilmesi gereken hiyerarşiyi takip eder. Yani müdürle görüşmek isteyen biri önce şefe gidiyor, şef müdürden izin istiyor ve benzeri sürece devre dışı bırakılır. Bu birimin başındaki direktör, ilgili bakan ve Genelkurmay Başkanı ile doğrudan randevusuz görüşme hakkına sahiptir. Türkiye'den örnek verirsek, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Yunanistan masasında görevli komutanımız, Genelkurmay Başkanı'na randevusuz ulaşma hakkına sahiptir. Ulusal Suç Kayıt Bürosu NCRB ile devam ediyoruz. 1986'da kuruldu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor. Suçlar ve suçlularla alakalı arşiv kaydıyla farklı birimlerce talep edilen arşiv evraklarının derlenmesiyle ilgileniyor. Sırada Narkotik Kontrol Bürosu yani NCB var. 1986'da kuruldu. Genel merkezi başkent Yeni Delhi'de bulunuyor. 1985'te yayınlanan narkotik ilaçlar ve psikotropik maddeler yasasının gerekliliklerini takip etmek için kuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı maddelerin kullanımıyla mücadele ediyor. Hem istihbarat servisi olarak hem kolluk gücü olarak çalışıyor. Dolaylı Vergiler ve Gümrükler Merkez Kurulu yani CBİC ile devam ediyoruz. Hindistan'da gümrük, merkezi ÖTV, hizmet vergisi ve narkotik maddelerin yasa dışı kullanımına karşı sorumlu olan kurumdur. Hindistan'daki gümrük yasalarını yönetmek ve ithalat vergileri veya arazi geliri toplamak için dönemin İngiliz Genel Valisi tarafından kuruldu. Hindistan'daki en eski hükümet birimlerinden biridir. Merkezi Soruşturma Bürosu yani CBİ'ye geçiyoruz. 1942'de kuruldu. Kurum bilgi edinme hakkı yasası hükümlerinden muaf. Interpol ile irtibat için Hindistan'ın belirlenmiş tek iletişim noktası. Bu muafiyet fişleme iddialarını da gündeme getiriyor. Başlangıçta rüşvet ve yolsuzlukları araştırmak için kurulmuştu. Ancak 1965 yılında yetkileri genişletildi. Merkezi yasaların ihlallerini, çok eyaletli organize suçları, çok kurumlu veya uluslararası davaları araştırmak üzere genişletildi. Son birim ile servisler başlığımızı tamamlayacağız. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gidiyoruz. The Joint Cipher Bureau yani Ortak Şifreleme Bürosu'ndan bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümeti Kod ve Şifre Okulu tarafından kurulan üst düzey bir gizli istihbarat örgütüydü. Düşman kodlarını ve şifrelerini çözmede önemli bir rol oynadı. Özellikle Alman ordusu tarafından kullanılan Enigma kodunu kırarak müttefik zaferine önemli katkıda bulundu. Almanlar Enigma'nın kırıldığını uzun bir süre boyunca öğrenemediler. Hindistan istihbaratında öne çıkan başarısız operasyonlara geçelim. 1972 yılında Hindistan, ülkede artan enflasyon ve işsizliği protesto eden gösterilere sahne oluyordu. O dönemin lideri Indira Gandhi ise bu sorunların sorumluluğunu üstlenmek yerine CIA'nin Hindistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Gandhi'nin CIA'ya yönelik açık suçlamaları Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri ciddi şekilde gerdi. Amerika, Hindistan'a verdiği ekonomik yardımları kesti. Ülkedeki diplomat sayısını azalttı ve Hindistan'ı öncelikli konular arasından çıkardı. CIA'nin operasyonlarını yarattığı bu güvensizlik iki ülke arasındaki ilişkileri yıllarca olumsuz etkiledi. Oysa geçmişte CIA ve Hindistan bazı konularda yakın işbirlikleri de yapmıştı. Ancak 1970'lerde bu güven bunalımı Hindistan'ın dış istihbarat servisinin Amerika Birleşik Devletleri donanmasını Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerini izlemek için uluslararası bir işbirliği arayışına itmişti. O dönemde Hindistan, Hint Okyanusu'nda istikrar sağlamayı dış politikasının ana hedefi olarak belirlemişti. 1971'deki Hindistan-Pakistan Savaşı sırasında Amerika'nın USS Enterprise uçak gemisini Bengal Körfezi'ne göndermesi Hindistan'a yönelik açık bir tehdit olarak algılanmıştı. Bu durum Hindistan'ın Amerika donanması hakkında istihbarat toplamaya duyduğu ihtiyacı arttırdı. Ancak dış istihbarat servisi bu tür bilgileri yalnız başına toplayamayacağını biliyordu ve yabancı ortaklara ihtiyaç duyuyordu. İlk olarak Sovyetler Birliği'nden yani KGB'den yardım istendi. Ancak bu destek tek başına yeterli olmadı. İngiltere, Almanya ve İsrail gibi ülkelerse Amerika'ya çok yakın oldukları için Hindistan'a yardım etmeyi reddetti. Bu noktada Amerika'ya şüpheyle yaklaşan Fransa devreye girdi. Fransa Hindistan'ın teklifini kabul etti ancak projeye başka bir ülkenin daha dahil edilmesini istedi. Yani İran'ın. O dönemde İran, Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından yönetiliyordu. Şah, Hindistan-Fransa işbirliğini destekledi ve kısa süre sonra projeye dahil oldu. 1975-1976 yıllarında yapılan gizli görüşmelerde Hindistan'ın doğu ve batı kıyılarında iki büyük izleme istasyonu kurması, Fransa'nın bu projeye teknik ekipman ve uzmanlık sağlaması ve İran'ın ise finansal destek sunması planlandı. Ancak proje ciddi engellerle karşılaştı. Hint Okyanusu'ndaki ülkeler kendi topraklarında Hindistan'a ait casus istasyonları kurulmasına sıcak bakmadı. 1979'da Şah yönetimi devrilince proje rafa kalktı. Ayrıca planın ifşa edilmesi gündemdeydi.
hedefindeydi. Ancak bu hemen gerçekleşmedi. 2008 Mumbai saldırıları. Lashkar-e-Taiba örgütü üyesi teröristler Mumbai sahillerine gelip bir balıkçı teknesini ele geçirdi. Sonrasında bomba ve silahlarla farklı noktalarda sivil halka ateş açıldı. Hindistan güvenlik güçleri teröristleri 60 saat etkisiz hale getirebildi. Bunun üstüne Hint medyası ve kamuoyunda güvenlik şemsiyesinin değiştirilmesi tartışıldı. Bu saldırı ülke içinde Hindistan'ın 11 Eylül olarak anılıyor. Bangladeş'in bağımsızlığına giden süreçte ise Hindistan istihbaratının başarısı vardı. Ayrılıkçılara gerilla savaşı, silah kullanımı ve istihbarat toplama eğitimleri verildi. Mukti Bahini örgütünün malzeme ihtiyacı karşılandı. Ayrıca o günlerde Bangladeş, Doğu Pakistan olarak adlandırılıyordu. Dış istihbarat servisi Pakistan ordusunun bölgedeki konuşlandığı noktaları, lojistik planlarını ve operasyonlarını izleyip direnişçilere aktardı. Bölgedeki sivillerden ve Mukti Bahini içindeki haber elemanı şebekelerinden bilgi toplayarak Pakistan ordusunun zayıflıklarını tespit etti. Ek olarak Pakistan'ın uluslararası imajını zedelemeye çalışmak için çeşitli raporlar hazırladı ve Birleşmiş Milletler platformlarına sunulmasını sağladılar. Jackpot operasyonunda da Mukti Bahini'ye destek verdi. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Hindistan geniş nüfusu ve geçmişten gelen birikimiyle bölgede öne çıkan bir istihbarat yapılanmasına sahip. Her kurumun kendi bünyesinde istihbarat izni olması ise Amerikan sistemini andırıyor. Örneğin Amerika'da da Enerji Bakanlığı'nın istihbarat birimi vardır. Ülke dışında operasyon yapma imkanı ve yükselen gücü sebebiyle uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda önemli bir noktada bulunuyor. Ezeli rakipleri Pakistan ve Çin'le girilen güç mücadelelerinde başarılı olan Hindistan bu sayede bölgedeki gücünü pekiştiriyor. Özellikle Bangladeş'in bağımsızlığındaki direkt katkısı ve Tibet sorununda Dalai Lama'ya topraklarını açması bu iki kritik meseledeki rolünü ön plana çıkarıyor. Pakistan'la hala devam eden Keşmir sorunu hakkında ise kendi görüşüne aykırı olan yapılanmalara sızma, faaliyetlerini deşifre etme ve espiyonaj operasyonu yapmayı sürdürüyor. Yükselen ekonomi, geniş nüfus, teknolojik kapasite ve istihbarat donanımı bu ülkenin yakın gelecekte de önemini koruyacağını gösteriyor. Özel Büro'nun bu bölümünde Hindistan istihbaratını ele aldık. Bu tarz daha fazla özel içerik için GZT'ye katılabilir ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takvimler 18 Haziran 2023'ü gösteriyordu. Günlerden pazar. Serin ama ılık bir Kanada günüydü. Pazar günleri Sihler için ibadet günüdür. İnancının gereğini yapmaya giden Nijar, o gün başına geleceklerden habersizdi.